Evet. Bir tarafım... Yüzümüz gülüyor ya böyle bazen. Aynen. Soracak o kadar çok sır var ki kafalar iyice yandı. Evet, bir tarafımda yemyeşil güzel kıyafetli hoş bir Sağ kadın. olun. Diğer Nar tarafımda çiçeğiyle nar pırıl pırıl çiçeğiyle parlıyor. güzel bir doktor Sevgi ekiyor. Nar ekiyor, Sevgi ekiyor. Ne güzel soy güzel isim isim değil mi? gerçekten, Sevgi İsim ekiyor. Ne güzel, kadar güzel. soy Teşekkür isim ederim. güzel Harika. ve anlatacağı konu da çok çok güzel. Evet, estetik doktoru Sevgi ekiyor. Bize ne anlatacak acaba? GRP ve Fransız askıyı anlatmayı düşünüyorum sizlere. Fransız askı, Fransız giyotin gibi. Fransız askı. Bu böyle hani şey mi? Ben böyle askı deyince bir yerden yakalıyorum tabii ki tahmin edersiniz ki. Böyle hani eskiden örümcek ağ gibi bir şey vardı. Vardı. Onun gibi bir şey herhalde değil mi? O... Neyle asıyorsunuz? Ben bilmem, sormak lazım. Neyle asıyorsun? Neyle asıyorsunuz? Üstadı orada mı? Evet pardon oraya ben o yüzden sordum ama buyurun siz. Şöyle, çırağı da burada. Şöyle bir durum, Estağfurullah. hani örümcek ağı askı iplikleri biraz daha ince ipliklerdi ve daha küçük boyutlarda üretilmişti. Hani kalın ciltlere yüzü germek ve asmak için yeterli değildi. Şimdi Fransız askı sistemi var. İplikler daha kalın, daha esnek, çift başlıklı. O yüzden hani daha büyük bir oranda yüze lifting etkisi, kaldırma etkisi yaratabiliyoruz. Nereye kadar çekiyorsunuz yani? Kafa saç dibine doğru falan mı çekiyorsunuz? Evet, evet, saç dibine doğru çekiyoruz. Aslında şu orta nokta bizim işleme başladığımız nokta diye düşünün. Işınsal bir şekilde, ister gıdıdan ta kaldıracak şekilde, yanakları kaldıracak şekilde ta yüzü buradan cilt, yani saçlı derinin içine kadar çekebiliyoruz. Bayıltarak yapılan bir işlem mi bu yoksa? Ya bayıltmaya aslında ihtiyaç olmuyor. Lokal anestezi yaptığımız için yüze o yeterli geliyor. İşlem zaten 20 dakika, 25 dakika gibi kısa sürede biten bir işlem. Eğer hastalarımızın hani biraz korkusu varsa vesaire ise ekibimizde de hani anestezi uzmanımız vesairemiz var zaten hani. Kısa, hafif bir sedasyon verebiliyoruz. Slogan neydi? Yaşamak ne güzel ama yaşlanmadan. Ya ben böyle bir şey olamaz ya. Ben böyle kendimi zor tutuyorum programda öyle söyleyeyim. Her programın sonunda gidip bir şekilde o uygulamalardan bir tanesini ya da iki tanesini mutlaka yaptırmak istiyor insan. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki gösterdiğiniz şey zaten bizim hani normalde karşı koymaya çalıştığımız şey değil mi bir Evet. şekilde? Ya şöyle oluyor sonuçta, hücrelerin arasında boşluklar oluşuyor biliyorsunuz. Yani şu ikinci zondan artık yüz aşağıya iniyor. Burada bir bulldog görüntüsü oluşmaya başlıyor. Şimdi diğer yöntemler de işe yarıyordu. Evet, örümcek askı, örümcek ağ gibi yöntemleri uzunca süre kullandık. Hala kullanıyoruz. Bunu sonuçta yüz tipine göre, yaşına göre, hani cilt karakterine göre karar vermek lazım. Eskiden şu konuda biraz tıkanıyorduk. Eğer kalın yanaklıysa, gıdısı da çok serttiyse hani ameliyat mı etsek, üst üste işlem mi yapsak diye hani arada kaldığımız noktalar olabiliyordu. Ama şimdi Fransız askı tamamıyla yüz germe ameliyatının yerine ve kalın yüzlerde de güzel sonuçlar aldığımız bir işlem haline geldi. Olabildiğince ameliyattan kaçırıyoruz hastalarımızı Yani bu sayede. ameliyat yerine Fransız askı yapıyorsun ve ameliyat yapmaya gerek kalmıyor ta ki belli bir yere kadar. Peki benim sorum şu olacak. Kime örümcek ağı, kime Fransız askı yapıyorsunuz? Neye göre karar veriyorsunuz? Şimdi yaş aralığı da önemli bunun için aslında ama en önemlisi de cilt tipi, cilt kalınlığı ve ne kadar yüzü kaldırmak istediğimiz hani mesafe önemli aslında. Yani şöyle düşünün, hani Burcu Hanım'dan örnek vereyim. Şu anda Burcu Hanım hiç hani Fransız askı adayı değil. Yani yanaklar yukarıda, burada belirgin bir sarkıklık yok. Ben sana Ona bir sır vereyim mi? O hiçbir şey estetik, hiçbir uygulama için uygun bir aday değil. Hiçbir şekilde beğenmiyorum onu. Çünkü Ona hemen yapacak bir şey yok. Yok sağ olun çok kibarsınız Maliyetsiz. gerçekten. Ben de yo öyle değil inanın ben de zamanını bekliyorum öyle söyleyeyim. Çünkü yani böyle hani mesela bu 2 sene önce yaptırmış olsam örümceği demek ki şimdi yeni bir şey çıktı Fransız askı. Sürekli böyle bir gelişme içerisindesiniz ya siz. Ben böyle bekliyorum yani. Yok ya Artık 2 bir sene noktaya önce falan getirip değil. kendimi ona- Burcu Örümcek Ağa'nın tahtı tam 10 yıl devam etti. Gerçekten Evet, ben evet. de 10 yıl gümbür gümbür devam etti. Bu Fransız askısı 2-3 yıl önce Ha, öyle çıktı. mi? 2-3 yıldır bizim bütün yüz germe ameliyatlarının hepsini yerini aldı. Gerçekten. Evet. Çok çok ileri vaka olmadıktan sonra ameliyata artık hasta vermiyoruz. Yani Peki o zaman mesela sağ olun çok teşekkür ederim bu arada hani sizin şu an bir ihtiyacınız yok dediniz ama mesela yaşla ölçebiliyor musunuz ihtiyacı? Yani mesela bazen ben kendim yine yanlış anlamasınlar beni ama çok genç yaşta insanların da yüzlerinin fazlaca hırpalanmış olduğunu Yıpranabiliyor, görüyorum. evet. Evet. Ya hastalık Yani- geçirebiliyor, Evet, depresyona aynen öyle. Bir girebiliyor, sürü kötü sebepten- alışkanlıklar sebebiyle Sağlıksız bir işte yaşam. güneşi Evet, aynen evet. çok kullanabilir. Solaryuma çok giren hastalarımız Evet, var tahmin mesela. ediyorum. Genç yaşta yüzleri çizgilenmeye ve sarkmaya başlıyor. Şimdi bunun bir kademesi var ama erken dönemde yakalarsak örümcek bravo. ağı gibi, örümcek askı tamam gibi işte. yöntemler yeterli oluyor.
Fransız askıda biraz daha sarkıklığın daha fazla olmasını. O özellikle- gösterdiğiniz göstermek gibi olmasın, bulldog gibi hani o Evet, sarkma. bulldog gibi olmasını. Bulldog deme ya. Vallahi kızıyorlar. Özellikle Ya biz kendi feminist içimizde de hanımlar aynı bana şeyi çok söylüyoruz. kızıyor. Niye? Yanak sarkması demeliymişim efendim. Niye feminist? Ben erkeklere de feministlik bir söylüyorum. alakası yok ki. Erkeklere de Ama biz söylüyorum. Yani Kongreler hayvanatları bulldog diye koruyucusu kullanıyorlar. belki birisi bir şey söyleyebilir. Yani niye bunu bana benzetiyorsunuz diye. Benzetecek başka bir şey yok çünkü. Değil mi? Kaz ayağına kızmıyor da şeye mi? Kazın Bulldog işte kızıyor. kazın ayağına karışmıyorlar ama Ama bulldog'un ben yanağına bir- karışıyorlar. Yani bunu başka anlatacak bir Ee, model yok. Ama biz kendi kız arkadaşlarımızın arasında da aynı şekilde. Çünkü Bulldog anlatacak- diyorsunuz değil evet, mi? bulldog Evet. diyoruz. Tek söyleyen ben değilim. Hayır tabii ki ya. Sen de Kızlar da değilsin. kendi aralarında bu Peki, şekilde konuşuyorlar. Burcu'ya ne yaparsın? Burcu'ya ne verirsin? Evet, yapalım. Hadi şöyle bir bak. Fransız askısı olmaz. Örümcek ağı olmaz. Evet. Ne kaldı Ya geriye? şöyle söylerim ben Burcu Hanım'a. Ben başta herkese aynı şeyi söylüyorum. Önce anti-aging'inizi ihmal etmeyin. Gelin GRP'ler yapalım, mezoterapiler yapalım. Hep cildinizi düzenli aralıklarla beslemeye devam edin. Hani Varım. besledikçe cildinizin böylelikle hücre yoğunluğu ve sıkılığını koruyacağınız için bu işlemleri zaten öteliyor olacaksınız. Ama bunun için de tabii ki ben 40 yaşına kadar bir şeye ihtiyacım yok dememek lazım. 25'ten sonra cildin kayıpları başlıyor. Kötü alışkanlıklarımız varsa da özellikle işte dediğim gibi solaryum gibi, güneş gibi, uykusuzluk, stres vesaire gibi hani sıkıntılarımız, beslenme bozukluklarımız varsa bu erken yaşlarda da yakalamak gerekiyor. Öyle 30'ları geçirmemek lazım anti-aging yapmak için. Siz de aynı şekilde hani bu anti-aginglere devam edebilirsiniz. Belki hani bir dönem daha hani hızlanırsa bir yoğun temponun içerisindesiniz, makyaj çok yapıyorsunuz. Baby face gibi, fokus ultrason gibi daha Alırım. küçük çaplı işlemler sizin Seve için seve. yeterli olur. Çok Daha kibarsın, askılık çok teşekkürler. hiç vaka Peki, değil. Ama şu kaşlarımın kaşlarımın kalkmasını istemiyorum. Pardon. Yanlış bir tabir kullandım. Ben kendi kaşımı kendim kaldırabiliyorum çünkü. Evet. Onu daha kimse Evet. görmedi, görmezlerse iyi olur. Zaten bir tanesi kalktı mı o zaman zaten stüdyonun boşalması lazım bu arada söyleyeyim. Şöyle ki işin şakası. Şu alanımın biraz sanki açılması lazım. O da benim kendi yaptığım işle ilgisi. Yine işe saygımdan. Yüzümdeki makyaj çok belli olmuyor. Yani mesela bazen benim Evet. istemediğim şekilde yorgun gösterebiliyor bu Meret. Yani benim yapısal olarak neyim var? Bu ne? Göz kapağınıza biraz Göz düşüyor. kapağı- Evet, Ya göz var. düşüyor yani kapağında yapısal ama olarak o- yapacak bir Aynen şeyim o yok. yapısal. Sarışın Onu herhalde- olanlarda, sarı Yapılan şeylerde, sarı tenlerde yani beyaz tenli, renkli gözlü ve sarışın olanlarda olağan şeyler. Mesela bu alanımın açılmasını istiyorum. Daha bakışımın daha güzelleşeceğini düşünüyorum. Peki, Ben hadi onu gelin. kendimden de örnek verebilirim. Aynen, bunu çözelim hadi gelin. Evet. Tamam. Botoksuz, ameliyatsız, askısız. Gözümü, Burcu'nun, bakışımı düzelt. evet, üst göz kapağının Gel, yaklaş. kırışıklığını nasıl azaltırsın, kaşını nasıl kaldırırsın? Amerikan kolajeni bu işe yarar mı? Yarar, kesinlikle yarar. Değil mi? Kolajen de bu Sihirli işe yarar. kelime. Ha ya bir şey yapmıyorsunuz Sihirli bana. kelime. Yani alacağım ben onu içeceğim. Elimizle dokunmadan İçeceğim bir şeyden ay bahsediyorsun. içerisinde, bak ekranlar, Tamam. Burcu'ya bakın. Botoks yok. Başlayalım Ameliyatsız, hocam bugünden itibaren botoksuz, kullanmaya. ameliyatsız, efendim ondan sonra başka ne? Askısız. Askısız. Tamam. Bir şekilde Burcu'nun göz kapakları kendiliğinden Ceyhun- tekrar eski haline dönecek. 10 yıl Sevgili önceki haline yönetmenimiz dönecek. şimdi beni şöyle Zoomlayın çekin. bir donuk kara durayım ben size şöyle. Tamam mı? Tamam, İfadesiz durmaya durduk. çalışacağım. Bugün başlıyorum içmeye. Bir ay dediniz. Evet, bir ay sevgi ekiyor'a İçeceğim diyor ama emanet. içilecek bir şey değil mi? O yüzden İçilecek, söylüyorum. içilecek. Tamam, Değil mi? Tamam. Günde ne İçilecek kadar her gün içiyor 15 sevgi? mililitre. Her gün 15 mililitre. Açık karnı içmenizi tercih ediyoruz. Gece yatmadan önce bir içebilirsiniz. 15 Ya da ml gece içiyor. unutursanız sabah Bir ay sonra uyandığınızda. hatırlatın. Bir bunu ay sonra karşılaştıracağız, tamam mı? aynen zoomluyoruz, before after yapıyoruz. İki resmini yan yana koyuyoruz. Var mı böyle bir şey? Ha, ben seve seve yaparım. Çok enteresan bir şey değil mi? Okey. Bana güzel bir şeyden bahsettiniz çünkü. Evet. Ben öyle şeylere çok varım. Dehşet bir şeyden bahsettik. Sevgi ekiyor da. Hatta kendi bu sırlarından birisi olduğunda itiraf ettim. operasyonu yürütüyor. Peki, evet Burcu'yu sana emanet Konuyu ettik. nasıl değiştirdi, içiyor mu? Yapıyoruz. Bence İçiyor. içiyor. Ben bir tane sırrını vereyim. Burcu'yu nasıl gençleştiriyoruz mu? Hayır. Soruyu anlamadım pardon hocam. Burcu'yu dedim takip ediyoruz. Ha, tamam takip Evet. ediyoruz. Tamam. Peki, başka bir de GRP gibi bir şeyden bahsettiniz. GRP kimlere yapılır, nasıl yapılır, ağrı var mıdır? Sonrasında ne bekleriz? Ya GRP en temiz yöntemlerden bir tanesidir. Sadece kan kanseri gibi rahatsızlıkları olmadığı sürece, pıhtılaşma problemleri gibi yani kanla alakalı ciddi bir sıkıntı olmadığı sürece 12 yaşından sonra herkese yapılabilir. TRP ile ne farkı var GRP'nin?
PRP tek santrifüj sistemiyle ayrıştırılan bir kandır. Yani plazma yoğun demektir PRP sistemi. GRP growth factor rich plazma demektir. Yani büyüme hormonlarımı ayaklıyorsunuz. ikinciyi ayrıştırıp hücreleri parçalayıp bir de büyüme hormonlarını, yani büyüme faktörlerini dışarıya salgılamasını Yani bir sağlıyoruz. tanesinde şey oluyor. Büyük Bunu bana geri veriyorsunuz. Aynen. Benden Evet, bir de aldığınız bunu- şeyin iyi kısmını steril bir şekilde Evet, alıp- ayrıştırıyoruz. O iyi kısmı işte yüzde ne sıkıntı varsa, yani şöyle düşünün aslında, ben onu şöyle anlatıyorum. Bir kek yaparken hani un koymanız gerekir, işte yumurta kırmanız gerekir vesaire, ana şeyler vardır ya. Bu GRP, PRP, mezoterapi gibi yöntemler de işte, ya da içeceğimiz kolajen gibi şeyler de vücudun işte yaş almasıyla birlikte ana kaybettikleri şeyleri yerine koyuyor. Ondan sonra ben istediğim gibi o yüzü şekillendirebilirim. İşte istediğim gibi lekesini çözmek için lazer atabilirim. İşte fokus ultrasona sokabilirim. İşte askılarını yapabilirim, ama yeter ki o ham maddesini cilde düzenli bir şekilde vermeye Bir de devam edelim. şöyle, GRP'de şöyle bir şey var. Kendi kanını alıp sana geri vermiyoruz. Önce kanını alıyoruz. Bir ayrıştırdık ya. Şimdi PRP futbol topu. GRP ufak pimpon topu büyüklüğünde oluyor bunlar. Bir de şöyle bir tipine bir bakıyoruz. Diyoruz ki, bu kızın cildi kurumuş güneşten. Bunun işte şu vitamin eksik. Buna biraz somon DNA'sı. Bunun biraz nemini artıralım, hyaluronik asit içine katalım. katıyorsunuz. Tabii. Tabii. İşte dedi Tamam. ya, çorbanın Mezoterapi. tuzu, biberi, şunu bunu her şeyini katıyor. Bunun hepsini bir kokteyl yapıyoruz. Ondan sonra çok güzel özel bir teknikle uyguluyor Sevgi onu. Pıt pıt canınızı hiç acıtmadan mikro needle mı? Evet. Mikro turtle. Değil mi? İki türlü Beşli, de anılıyor aslında. şey denen bir şey var. Böyle turtle denen 13 tane iğnesi olan böyle bir şeyle dokunuyor, çekiyorsun. dermapen iğnesi gibi Dermapen bir şey gibi mi? değil. Bunun içinden ilaç akıyor. Tamam. Aslında altın iğne diye de anıyorlar, altın needle diye de anıyorlar Aynen. bu sistemi hani. Eğer hani hastanın üst yüzeyine çalışmamız yeterliyse sadece onu takıp, yani böyle bir fırçalar gibi yüze sürebiliyoruz hani. Bu çok konforlu bir şey. Ama eğer ki leke çalışacaksam, kırışıklık çalışacaksam, biraz daha hani sarkıklık çalışacaksam, yani derecesi yükseliyorsa çalışacağım şey, tabii cilt içerisine de küçük küçük enjekte etmek gerekiyor. Onun için de bir anestezik krem sürmemiz yeterli oluyor zaten. Ya böyle şeyler var işte. Yani cilt tipine özel, kişiye özel kullanılan ilaçlar değişiyor. Yani herkese, her gelene aynı şey yapılmıyor. Kuru cilde ayrı, yağlı cilde ayrı, lekeli cilde ayrı. İşte tatilden geldin, deniz, kum, güneş, cildin mahvolmuş. Bir seansta hemen seni pat diye tekrar ayağa kaldırıyor. İşte mesela şeyin altını çizmek lazım o zaman, değil mi? Bu hani diyetisyen uzmanlarımızla konuştuğumuz konu gibi. Evet. Yani ben arkadaşımın diyet programını uyguladım. Niye ben zayıflayamıyorum demek yerine arkadaşımın bilmem neresine bir şey enjekte etmişler. Bana da yapalım diye gitmemek Bravo. lazım o Evet, zaman. kişiye Aynen. özel formüller geliştiriyoruz. Yani somon DNA'sı illa herkes için hani tek başına kullanılması gereken bir şey değil. Hani o biraz daha pazarlama stratejisiyle alakalı Bravo. bir durum aslında. Elimizde 300 küsür çeşit ilaç var. Sizin belki C vitamini, onun E vitamini yani ihtiyacı var. Yani o karışımları düzgün ayarlamak Bravo, çok lazım. iyi. Biz 50'ye yakın bir kokteyllerden faydalanıyoruz bunlara. Hani böyle mikro o kokteylleri hani ekleyerek enjekte Sevgiciğim, ediyoruz. Formül yapıyorsunuz. Aynen. Evet, formül yapıyoruz. Sevgiciğim, peki hangi bölgelere yoğun olarak uyguluyoruz GRP'yi? Ya aslında her türlü bölgeye uygulayabiliyoruz. Hani yüz, boyun, dekolte, el üstü gibi. Yani dizlerinizde bile hani yanıklarınız, kırışıklıklarınız varsa, sizin hani yaşlanma belirtiniz olan her türlü bölgeye uygulayabiliyoruz. Ama en yoğunlukla uyguladığımız yüz, boyun, dekolte ve el üstü oluyor Değil mi? genelde Yüzde hadi gene her hastalarımızda. şeyi yapıyorsun ama boyunda çok da fazla müdahale edemediğimiz Dekolte bir bölge. özellikle. Değil mi? Boyun Ay- ve dekolte, bir saten dolgu, bir GRP. Yani onun ötesinde çok da fazla bir şey yapamıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, hemen anında da aslında kendini en çok yani gösteren bölgelerde yüz biraz daha dirençli olabiliyor. Ama boyun ve dekolteye çalıştığımızda hemen bir seans çalışalım, bir kolajen içirelim, çok güzel yanıtlar alıyoruz. İster solaryum yanığı olsun, ister güneş lekelenmesi olsun, ister hani oranın kırış kırış olduğu hastalar vardır. Bazılarının hani meme size'ları büyük olduğu için de hani o bölgede çatlaklar ve sarkıklıklar olabiliyor Evet. dekoltede yine. Çizgi Aynı çizgi. şekilde yine GRP, mezoterapi ve saten dolgu uyguluyoruz Yalnız onlara da. Sevgicim, sen orada nereyi anlatırsan Burcu dönüyor oraya bakıyor. Evet, aynen. Kendim de değil mi onu söylüyorsun. Ben de o göçmendeki Her yerine bak. inceliyorum. Bacağına Diz, bak, bacak, eline bak. diz kapağıma bak. Her yerine bak. Öyle farklı farklı yerleri göstermeyin. Tamamen kopuyorum. Diz kapağım için geleceğim kesin, onu fark ettim. Peki GRP'yi bütün her yeri saydık. Nereyi unuttuk?
saçı. Bir de Saç dökülmesinde çatlak selülit birebir tedavisi bir Burcu. de aynı şekilde. Evet, çatlak ve selülit tedavisinde hakikaten süper bir tedavi. Özellikle saç dökülmesinde çok enteresan güzel sonuçları var. Dolayısıyla kaş ve bıyık için de kullanılabiliyor aslında. Çünkü sizin kendi kanınız en alerjisiz, en rahat enjekte edebileceğimiz şey. Aynı zamanda çok ciddi bir ham madde. İçerisine tabii ki koyacağımız ekstra malzeme o zaman saça göre olacak. Diğer ekstra malzeme o zaman selülite göre olacak. Ya da leke çok yoğunsa ona göre ekstra malzeme koyacağız. Yani ana Aynen. formülün üzerine çeşitlendirmeler yapacağız. Evet efendim, botoks dolgu sevmiyorsanız, natürelliğiniz bozulur diye korkuyorsanız ve natürel olmak istiyorsanız o zaman GRP ve sıvı kolajen diyor, Amerikan kolajeni diyor. Sevgi ekiyor. Ayaklarına sağlık Sevgicim. Verdiğin değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrılmıyoruz. Ben teşekkür ederim. Hiçbir yere gitmeyin. Birazdan yine devam ediyor.